Yüzme kollukları özellikle küçük çocuklar için en popüler ve en sık kullanılan yüzme yardımcısı ekipmandır. Günümüzde satılan kolluklar oldukça ucuz ve dayanıklıdır. Erken yaştaki çocuklara yüzme öğretmede ideal yardımcıdır. Yüzme kollukları çocukları su içinde dik tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda onlara bağımsız bir şekilde bacaklarını kullanma ve havuzun etrafında rahatlıkla dolaşma özgürlüğü sağlar. Her ne kadar kol hareketlerini kısıtlayıcı olsa da çocuğu su yüzeyine yakın tutarlar. Bu sayede çocuklar suya üfleyerek balon çalışması yapma ve eğitim sürecinin hayati bir parçası olan sıçrama hissini deneyimleme imkanı bulurlar. Çok popüler olmalarına rağmen kolluklar kesinlikle mükemmel değildir. Elbette ki kolluk kullanmanın artıları ve eksileri söz konusudur. Bu nedenle kullanıma kendiniz karar verebilirsiniz. Küçük çocukların suya olan güvenini artırır ve özgürlük hissi vererek su ile daha kısa sürede barışmasını sağlar. Kolluk içindeki hava basıncı değiştirilerek yüzerlilik oranı ayarlanabilir. Böylece çocuklar kuvvetlendikçe kolların içindeki hava indirilerek kolluk tarafından sağlanan yardımın miktarı kademeli olarak azaltılabilir. Kolluk sayesinde çocuklar kol ve bacaklarını bağımsız olarak kullanabildiklerinden koordinasyon gelişir. Grup yüzme dersleri için idealdir. Kalabalık öğrenci gruplarına ders verirken kolluk kullanmak ders güvenliğini arttırır. Genel olarak kendi çocuğuna yüzme eğitimi verirken kolluk kullanan ebeveynler farklı bir stili öğretirken zorluk yaşayabilirler. Çünkü kolluk yüzünden bazı hareketler kısıtlanır. Böyle durumlarda profesyonel destek almak uygun olacaktır. Değişik ebatlarda üretilen kollukları kullandırırken çocuğun kilosuna göre seçim yapmak çok önemlidir. Aksi takdirde nispeten küçük bir kolluk kilolu bir çocuğa yeteri kadar kaldırma kuvveti kazandıramayabilir. Köpük malzemeden imal edilmiş olan kollukların haricinde hava ile şişirilerek kullanılan kolluklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kolluklarda şişirme işlemi için bir sibop bulunur. Sibop içinde güvenlik sebebiyle havanın dışarı kaçmasını önleyen bir de valve sistemi vardır. Yani sibopun kapağı kapatılmasa bile valve sayesinde içerideki hava dışarı kaçmaz. Kolluğu nefes yardımı ile şişirebilmek için sibopun dip kısmından elinizin baş ve işaret parmağını kullanarak baskı uygulamanız gerekir. Parmaklarınızı basılı tuttuğunuz sürece valve içeri hava üflemenize izin verir. Bu baskı işlemi yapılmazsa kolluk şişirilemez. Aynı şekilde kolluk içindeki havayı boşaltmak istediğinizde de sibopun dibine baskı uygulayarak içerideki havayı tahliye edebilirsiniz. Son olarak şunu da söylemekte fayda var. Şişik olan bir kolluğun sibopunu kolluk içine gömebilirsiniz. Zaten şişik olan bir kolluğun sibopu dışarıda kalırsa çocuğa rahatsızlık verecektir. Bu nedenle kullanım esnasında sibopun içeride olması hem kullanım rahatlığı hem de güvenlik açısından önemlidir. Kolluklar iki şekilde derse hazır hale getirilebilir. Onları inik haldeyken çocuğun koluna geçirip kolda şişirmek ya da önceden şişirip sonrasında kola geçirmek. En kullanışlı olan yöntem bir yetişkin tarafından elde şişirilip sonradan çocuğun koluna geçirmektir. Kolluğun kola rahatlıkla geçirilebilmesini sağlamak için bir miktar su ile kollukları ve çocuğun kolunu ıslatmanızı tavsiye ederim. Zamanla su ile barışan ve kuvvetlenen çocukların kolluklarından kurtulma sürecinde asla tek kolluk kullandırmayın. Her iki kolluğun içindeki havayı eşit derecede azaltarak hedefe ulaşmak daha doğrudur. Tek kolluğu çıkardığınızda çocuğun dengesi tek taraflı olarak bozulur ve yüzü suya gömülür. Hiçbir çocuk bu olumsuz durumu yaşamak istemez.